Hoş geldiniz Metin Hocam. Hoş bulduk Nesin Hocam, merhaba. Uzun ve sağlıklı yaşamda insan genetiğinin faktörü nedir? Ne kadar etkiliyor bizi? Nasıl çalışıyorsunuz tıbbi alanda bu konuda? Genetik demek aslında her şeyimizin belirleyicisi olan şey demektir. Bütün metabolik hem normal hayatın idame ettirmesi hem hastalıkların hepsinin kökeni hep genetiktir. Bu genetik yapı altında vücudun ahenginin bozulması ve yatkınlıkları zaten hastalıkları oluşturuyor. Aslen bu genetik yapıya uygun bir hayat tarzıyla birlikte bir hayat sürmek hastalıkların engellenmesinde önemlidir, prevansiyonunda. Aslında genel toplum sağlığı açısından da ana hedef bu olmalıdır. Bu anlamda kişinin genetik profilinin bilinip o genetik profile mahsus olmak üzere bir hayat tarzını ve hatta hastalıkların önlenmesi hedeflenmelidir. Ama buna rağmen bu hayat tarzı içerisinde ortaya çıkan hastalık durumlarının da bir yandan yönetilmesi yine bu genetik profil zemininde olsa çok daha isabetli oluyor. Bazen de mutlak hastalıklar ortaya çıkmaz fakat hastalığa yatkın durumlar ortaya çıkar. Bu yatkın durumların da ana belirleyicisi aslında genetik mekanizmalarımız ya da genetik profilimizdir. Herkese özgü bir genetik profilin hastalıklarla ilişkilendirilmiş olanlarının bir haritası çıkarılıp tespit edildikten sonra bu risk temelinde her kişiyi yönetmek önemlidir. Bütün korumaya rağmen hastalıklar ortaya çıktığında da tabii ki hastalıkların yönetimiyle birlikte yine bu genetik temel zemininde kişiselleştirilmiş olarak hastalıkların yönetimi çok önemli. Burada tabii ki klasik tedaviler var. Hastalıkların bildiğimiz klasik tıpla alakalı metabolik tedavileri vardır. Bir yandan bunları da genetik temelle birlikte tamamlayıcı tıbbın bütün imkanlarıyla birlikte tedavi etmek gerçekten bir hastalığın aslında tam anlamıyla tedavisi demektir. Yeni teknolojilerin, biyoteknolojinin, yeni biyolojik ürünlerin bu tedavilere katkısı nasıl? Nasıl faydalanıyorsunuz? Son yıllarda vitamin ve bazı supplement teknolojilerinde çok ciddi gelişmeler oldu. Klasik elementlerin, vitaminlerin, moleküllerinin daha saf, daha etkin ve vücutta daha etkili olabilecek şekilleri üretilmeye başlandı. Dolayısıyla vücudu eksik olan element, vitamin, protein, amino asit, yağ asidi her neyse bir bütüncül ve holistik olarak vücudun işine en iyi yarayacak haliyle desteklemek hastalıkların yanında zaten çok kaçınılmaz bir tedavi oldu artık. Aynı zamanda prevansiyonda da hastalıkların korunmasında da aynı şekilde. Hastalık ortaya çıktığı zaman klasik tedavilere salt o gözle bakmamak gerekiyor. Bu işin rehabilitasyonu, kullanılan supplementlerin çok etkin olup vücudun kullanabilecek halde olması ve her şeyden önce kişinin genetik profilindeki bizim ipuçları ve verilere göre hangisine nasıl uygulamamız gerektiğiyle ilgili verileri bütüncül değerlendirmek gerekiyor. Tam bir sağlık için önce korunmak, hastalık durumları ortaya çıktığında hastalığın ortaya çıkmasını olabildiği kadar engellemek, hastalıklar ortaya çıktıktan sonra da bu genetik profil, genetik tespit ışığında klasik tedaviler ve elimizdeki hangi imkan varsa vücut için en uygun olan element ve destekleyici bütün tedavilerle bütüncül bir yaklaşım lazım. Bu durumda daha uzun ve sağlıklı yaşam mümkün gibi görünüyor bu yüzyılda. Şüphesiz yani sağlıklı yaşam daima hedefimiz. Hastalık olduktan sonra da olabildiği kadar sağlıklı yaşamı idame ettirmektir diğer hedef. Biraz daha gençleşebilecek miyiz hocam? Şüphesiz bunlar hücresel gençleşme, DNA kırılmasının geciktirilmesi, telomer kısalmasının geciktirilmesi, genel bir oksidasyon sisteminin regülasyonu, diğer başka hastalıklara sebebiyet verilmesinin engellenmesi, inflamasyon, iltihabi durumların tamamen ortadan kalkmasa da regülasyonu ve yine aynı söz hastalıkların ortaya çıkışının olabildiği kadar engellenmesi ve hastalıklar ortaya çıktıktan sonra da yönetimi anlamına gelir. Çok teşekkür ediyoruz. İyi seneler diliyoruz. Teşekkürler.